Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evlerinize ilkbaharı getirdik. Evet, şöyle minik bir saksımız var ve güzeller güzeli papatya. Gerekli olan malzemelerimizi sayarak hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Umarım sizler de severek, beğenerek kolay bir şekilde örersiniz. Bunun için gerekli olan malzemelere geçelim. İyi seyirler. Evet, kahverengi ve şöyle turuncu da değil, aslında kiremit rengi diyelim. Evet, koyu kiremit rengi bir ipim olacak. 0 numara tığ kullanacağım. Beyaz bir ipe ihtiyaç duyacağız papatyalarımızın kenar yaprakları için. Ortası için yine sarı, biraz daha ince bir ip kullanacağım. Alize diva olabilir, etrofil olabilir. Tabii ki yeşil tonda bir ipe ihtiyacımız olacak yapraklar için. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Bir de tabii ki unutmadan şöyle elyafımız var. Bir de papatyaların dik durabilmesi için şöyle bir tele ihtiyaç duyacağız. Bunun kalınlığını tam olarak bilmiyorum ama çok daha inceleri var. Onlardan değil, biraz daha sert. Şöyle karşılaştırabiliriz. Şu ince tellerden değil, biraz daha kalını. Evet, öncelikle papatyamızın kenar yapraklarını yapacağız. Bunun için ben Himalaya Mercan Sport. Şöyle yakından bakalım. Hiçbir marka ile sponsorluk anlaşmam yok. Bunu belirtmek istiyorum. Sadece kodlarını sorduğunuz için elimde olan açılmamış paketlerde olan iplerin kodlarını belirtiyorum. Şimdi hemen beyaz ipimizle yapım aşamasına geçelim. Sihirli halka yapacağız öncelikle. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne yaptım. İpimi çekiyorum ve şöyle ilk ilmeğe geçiş yapıp ilmek kaydırma ile sihirli halkamı kapattım. Hemen ikinci tur ile devam edelim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincir çektikten sonra şöyle aşağıya doğru ilmekleri topluyorum. Tunus işi öğrenenler çok daha kolaylıkla yapabilir. Evet, şöyle topladım. Şuradan da bir tane ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle yakından bakalım. Tığımızda 7 adet ilmek olacak. Bunu ikişer ikişer çekiyorum. Pardon, şu son 3 tane kalacak ve onu tek seferde çekeceğim. Şimdi şöyle ön kısımdan tığım ile geçip ilmek kaydırma yapıyorum. Yine aynı yere bir ilmek kaydırma daha yaptım. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. İlmek kaydırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Tekrar gösteriyorum. Aynı yerden aynı ilmeğe tekrar geçiş yaptım. Ve şöyle ikişer ikişer tığım ile ipimi çekiyorum. Son 3 ilmeği tek seferde çektim. Şuradaki 1, 2, 3, 4. Bakın belirgin olan zaten onlar. Onlardan geçiş yapıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4. Tekrar aynı yere
giriş yaptım ve ilmek kaydırmamı yaptım. Yanındaki ilmeğe geçiyorum. İlmek kaydırma. Tekrar 6 zincir çekiyorum ve aynı işlemi tekrar edeceğim. Evet. 10 adet bu şekilde yaprağımız oluşuncaya dek örelim. Evet, 9. yaprağımızı yaptık. Şimdi hemen son yaprağı yine birlikte örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet zincir çektim. Şöyle aşağıya doğru ilmeklerimi topluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Son 3 ilmeğimi tek seferde çektim. İlmek kaydırmamı yaptım. Tekrar ilmek kaydırma, aynı ilmeğe ilmek kaydırma ve son olarak şuradaki ilmeğe bir ilmek kaydırma yaparak papatyamızın ana kısmını oluşturmuş olduk. İpimi kestim. Evet. Şimdi papatyanın şöyle tomurcuklarını yapacağız sarı renk iple. Ben bunun için etrofilin sarı rengini kullanacağım. Elimize şöyle sarıyoruz. Dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz artık. Nasıl daha kolayınıza gelirse onu tercih edin. Bunun bir sayısı yok ama ortalama 30 adet bu şekilde saralım. Tamam. Hemen kesiyorum. Burada şöyle ince bir telim var. O telle geçiş yapacağım. Böyle parmaktan çıkardıktan sonra da aslında şöyle sarabilirsiniz. Tam ortasından. İyice gerdirip yapamadım. Hemen tekrar düzelteceğim. Sıkı bir şekilde şöyle saralım. Şurada şeklin bozuk olması önemli değil. Zaten keseceğiz şimdi oraları. İpimi de çekeyim şöyle. Minik bir pompon yapacağız.
Evet, istediğimiz büyüklüğe ulaşıncaya dek biraz daha düzeltelim. Evet, istediğimiz uzunluğa gelinceye dek kestik. Bu güzel papatyamızın tomurcuğu da hazır. Evet, videonun çok fazla uzamaması adına seriler şeklinde parça parça anlatacağım. Şimdilik hoşça kalın.